Herkese merhaba. Student.com'un düzenlediği yapay zeka iş akışlarında devrim, Agentic Workflow webinarına hepiniz hoş geldiniz. Ben yayın ekibinden Nisa. Bugün sizlere ben eşlik ediyor olacağım. Umarım herkes iyi ve her şey yolundadır. Yayınımıza başlamadan önce bugün ayrıca aramızda yeni katılan bir ekip arkadaşımızla tanıtmak istiyorum. Biz Türk Student.co'da sadece etkinlik düzenlemiyoruz. Bir ekip ve kültür inşa ediyoruz. Bu kültüre bugün yeni bir moderatörümüz daha katıldı. İlknur. Kendisini tanıtması ve izleyicilere kısa bir merhaba demesi için sözü ona bırakıyorum. Merhaba, ben İlknur Tulgar. Bilgisayar mühendisiyim. Bu ekibe katılmak ve sizlerle buluşmak benim için gerçekten çok değerli. Herkese keyifli bir yayın diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz İlknur. Aramıza tekrardan hoş geldin. Kendisini önümüzdeki yayınlarda aktif olarak da göreceksiniz. Sizlerle birlikte bugün aslında yapay zekanın yeni bir evresini konuşacağız. Uzun zamandır yapay zekayı daha çok soru sor, cevap al modeliyle deneyimliyoruz. Ancak artık sistemler yalnızca yanıt üretmiyor, görevleri planlıyor, alt adımlara bölüyor, araçlar kullanıyor ve süreci uçtan uca yönetebiliyor. Bu yaklaşım yapay zekayı pasif bir araç olmaktan çıkarıp aktif bir problem çözücüye dönüştürüyor. Bugün bu dönüşümü sahada gerçekten üretim ortamında çalışan sistemler üzerinde konuşacağız. Ve karşınızda bu alanda hem teoriyi hem de gerçek üretim deneyimini birleştiren çok değerli bir isim var. Yunus Emre Emik. Kendisi IBM'de Generative AI Engineer olarak çalışıyor ve LLM'ler, RAG sistemleri ve Agent AI platformlarıyla kurumsal dünyada büyük ölçekli projeler geliştiriyor. Bugün bizlere sadece kavramsal çerçeveyi değil, gerçek hayatta karşılaştığı zorlukları, öğrendiklerini ve geleceğe dair vizyonunu paylaşacak. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni Dilerseniz, böyle güzel bir etkinliğe davet ettiğiniz için. biz teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz izleyicilerimize sizleri baş başa bırakmadan önce sizi biraz daha yakından tanımak isteriz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans mezunuyum. Her iki ana bilim dalında da bitirme projelerim ve tezlerimi akıllı sistemler ve agentik modüller üzerine yaptım. Akabinde 8 yıllık bir çalışma serüvenimin şu anki IBM bölümünde aktif olarak agentik geliştirmeler, MCP'ler, tool calling mekanizmaları ve business enterprise seviyesinde business çözümleri, kurumsal çözümler üzerine çalışıyorum. Bu kadar. Peki, teşekkür ederiz. Sunumumuz esnasında ben arka planda kapanışta tekrar karşınızda olacağım. Sorularınız olursa Tabii. sormaktan çekinmeyin lütfen. Herkese keyifli yayınlar dilerim. Dilerseniz sözü size bırakayım. Tabii. Ben de sunumumu paylaşarak başlıyorum. Süper. Herkes görebiliyordur umarım. Evet hocam gözüküyor. Buyurun. Temelde bugün beni burada bu konuyu konuşmaya ve sizlerle paylaşmaya vesile olan ve aynı zamanda bugüne kadar tecrübe ettiğim birçok projenin sonunda birçok şey öğrendim ve bu öğrendiğim şeyler sürekli benim kariyerimde benim farklı bir noktaya götürüyor. Evet, bugün itibariyle IBM ama yarın itibariyle başka bir yer, başka bir şey olabilir. Sürekli değişken, sürekli dinamik bir şekilde yaşamak ve aslında genel hayatın akışındaki bu birden fazla dinamiğe sahip orkestrada kendime doğru çalgıyı, doğru enstrümanı bularak ilerlemeye çalıştığım bir kariyerim var. Burada da çok eski bir yapay zeka kavramı. Yapay zeka dediğimiz kavram 1920'lerin 20'li yılların sonlarına dayanan bir kavram aslında. Temelde sadece bizim bugün kullandığımız LLM'ler ve ondan önce makine öğrenmesi çözümlerinden ziyade bundan 100 yıl öncesinde bunlar daha çok koşullu teoremler üzerine kurulmuştu ki bu işin ata mimarı
Alan Turing de bunu makine seviyesinde çözmüş ve ilk şifreleme e, bilgisayarı diyelim. E, Bir bilgisayar değil, bir makine ama ilk bilgisayar, ilk şifreleme bilgisayarını icat etmiş ve ilk yapay zeka çözümünü geliştirmiş kişidir. Tabii bu akış birçok yerde teknolojiyle beraber, teknolojiyle doğru orantıda değişti. Günümüzde de son 5 yıldır large language modeller dediğimiz LLM'lerin farklı yetkinliklerde farklı profesyonel yaklaşımları olan bu modüllerin aslında günümüzde farklı ihtiyaçlara da cevap verebilmesi ve bu ihtiyaçları daha dış kaynaklardan yararlanarak ya da farklı konularda daha uzman hale gelerek tasarlandığını görüyoruz. Temelde burada agentik denilen yapı aslında bir konuda agent olmak. Yani LLM yine aynı LLM. Bizim soru sorduğumuz modül yine aynı modül. Fakat farklı şekilde instruction'lara sahip. Nedir bu instruction'lar? Bir orkestra düşünelim. Orkestranın şefi yani orchestrator her bir birime farklı farklı briefler verir. Nedir bu briefler? Üflemeli çalgılar, yaylı çalgılar, vurmalı çalgılar bunların hepsi birer agent'ı oluşturur. Ve her biri kendi içinde de farklı konularda uzmandır. Fakat bir alt kümede bölünmüştür. Biz burada aslında agent kavramını buradaki parçalı yapıya benzetiyoruz. Vurmalı çalgılar, yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar şeklinde giden bir agentik bölüm var. Ve tüm bu akış birlikte geri beslemeli bir şekilde birbirlerinin tepkilerini, birbirlerinin nota vuruşlarını takip ederek önlerinde bir instruction'lar var. Görselde de gördüğünüz gibi yani hepsi bir instruction, bir promptu takip ediyor. Bu yaklaşımla ortaya güzel bir sanat eseri çıkartıyorlar. Belki direkt business çözüme değil, enterprise çözüme değil, ruhi bir çözüme, müzik, sanatçı bir çözüme imkan sağlıyorlar ama yine de bir çözüm sunuyorlar ortaya. Temelde ama tanımı, yani Türkçe bir tanım yapmak gerekirse yapay zekayı bir araçtan kendi kararlarını veren bir iş ortağına dönüştüren akıllı sistemler. Bu iş kavramını siz kendi içinde çeşitlendirebilir, farklı farklı yapılar içine koyabilirsiniz. Peki, biz son 3 yıldır aktif olarak kullandığımız LLM'lerin bugün işte OpenAI'nin GPT'sinden Claude'nin işte Cloud koduna ya da işte kendi içerisinde kullandığı Sonnet ya da Opus modellerinin bugün yaptığı agentik operasyonlara evriminde aslında neye ihtiyaç duyduk? Ardından bize neyi sağladı? Aralarındaki temel farklar neler? Bunu 4 başlıkta açıklayacak olursak bunlar en çok kullandığımız 4 başlık. Birincisi süreç. Bu süreç özelliği geleneksel AI'de, geleneksel LLM'de, Generation AI'da en basit tabirle tek bir isteğe tek bir yanıt şeklinde ilerlerdi. Bir promptunuz var. Bu promptunuzda bazı instruction'lar verirdiniz ve size promptunuza uygun en doğru cevabı size getirirdi. İlk versiyonlardan bahsediyorum. Akabinde Agentic AI buna ne kattı? Bir istek, bir talep her zaman tek bir proses olmak zorunda değildir. İsteğin içerisinden reason çıkartılabilmelidir. Bu reason sayesinde bir planlama, ardından bir tool calling, tool calling'in sonucunda tekrar bir reasoning ve en sonunda generation gibi adımlar gerçekleştirilip çok da bir iş süreci oluşturulabilir ve daha akıllı, daha smart, daha dinamik cevaplar verilebilir. Nasıl biz işte bugün ChatGPT kullanırken bir promptu ya işte vaktin var düşün, şuna da dikkat et, işte bunu yaparken şunu yapma gibi bazı instruction'lar veriyoruz. Aslında bunların daha çeşitli, daha forslanmış hallerini bizim için arka planda birden fazla adımla gerçekleştirebiliyor bu agentik sistemler. Temelde şu an kullandığımız ChatGPT arka tarafta agentlar kullanıyor. Geleneksel AI kullanmayı bırakmış durumda. Peki yetenek anlamında ne kattı bize? Temelde biz bir ansiklopedi olarak kullanıyorduk. Bazen çok
konu dışı magazinsel şeyler soruyorduk. Bazen çok kişisel şeyler soruyorduk. Sorduğumuz şeyleri birçoğu zaman ilk versiyonlarda uyduruyordu, bilgiyi üretiyordu. Elinde yoksa onunla ilgili halüsinasyonlar görüyordu. Bunun önüne nasıl geçtik? Planlama ve işte düşünme, bu reasoning dediğimiz yapılarla modellerin önlerine ve arkalarına başka modeller de konulabilir oldu. Yani multi-agent, multi-model dediğimiz yapılar ortaya çıktı. Nedir bu multi-agent yapısı? Sizin verdiğiniz promptu, instruction'ı anlayan, ardından bu anlayışı iş planlarına bölen, farklı farklı iş parçacıklarına bölen ve o iş parçacıklarına en uzman agentları bulan, kullandıran sistemlere evrildiler. Bu da yetenek anlamında bize şunu getirdi. Bilgi yine üretiliyor fakat bu sefer web aramaları, Wikipedia searchleri ya da web scraping yapan tool'lar ortaya çıkmaya başladı ve daha doğru ve daha güncel bilgileri almaya başladık. Nasıl işte bugün işte bir borsa uygulaması yaptığımızda borsa tahmini yaptırmak için gidip en güncel borsa haberlerinin araştırmasını istediğimiz sistemler gibi düşünebilirsiniz. Peki araçlardan bahsedeyim. Nasıl çalışıyor bu araçlar? İlk versiyonu geleneksel AI'da bu araçlar olmadığı için sadece metin tabanlı ilerleniyordu ve bu metin tabanlı ilerleme Generation AI'dan LLM'lerin en temel çalışma mekanizmasıyla devam ediyordu. Biz buna bir attention mekanizma diyoruz. Attention mekanizma sizin text verilerinizin vektörlere dönüştürüldüğünde attention tagları alan vektörlerin yine sizin girdiğiniz girdiyle ne kadar uyuşup uyuşmadığını kontrol eden mekanizmalar. Bununla ilgili çok güzel makaleler var ama en günceli ve bu konuyu ortaya atan Google'ın Attention is all you need makalesidir. Bugün ChatGPT, Claude, Gemini, işte envai çeşit model varsa bu makale sayesinde vardır. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şey yaparsam da en sonunda tekrar bana hatırlatın, chatlerde yazarım o makaleyi. Peki sonrasında ne geldi? Sadece attention çok ilkel gözüküyor. Fakat temelde bu nöronların, beynindeki nöronların, sinapsların birbirleriyle iletişim şekli aslında. Doğru sinapsı bulan yöntem diyebiliriz. Bu doğru yönteme bir de tool'lar geldi. Yani aktif olarak siz bir sorunun cevabını düşünürken o sorunun cevabı ile ilgili farklı ipuçlarına ihtiyaç duyarsanız doğru noktalarda doğru araçları tetikleyebilmelisiniz. Bu da nasıl ortaya çıkıyordu? Siz promptunuzda bir işi yaparken belirli başlı koşullarda belirli başlı araçlara ihtiyaç duyabileceğinizi LLM'lere söyleyebiliyorsunuz. Ardından farklı yöntemler var ama en basit tabirle promptta modelinize şunu söyleyebilirsiniz. Lütfen benim için şu tool'u şu formatta kullan. Promptta sizin için o doğru anda o doğru attention mekanizmasıyla o invoke'u sağlar ve sizin için tool çalışır. Temelde en basit tabiri budur. En basit tanımı budur. Peki son özellik aslında bizim eskiden de kullandığımız fakat daha ilkel halini kullandığımız hafıza yeteneği. Belki hatırlayanlar vardır. Tüm bu AI platformlar ilk çıktıklarında hafıza konusunda bir süre sonra sizi uyarmaya başlardı. İşte hafızanız doldu. Bundan sonraki cevaplar çok fazla geçmişe dönük cevaplar olmayacaktır. Lütfen hafızanızı temizleyin ya da full sürme geçin şeklinde uyarılar alırdı insanlar. Buradaki hafıza şu demek aslında. Her LLM modelinin bir context length'i var. Örnek veriyorum. Bugün işte GPT-5.3'ün 1 milyon token context length'i var. Bu ne demek? Sizin ona verebileceğiniz promptun uzunluğu ve bu promptun içindeki kelime sayısı, kombinasyon sayısı, harf sayısı bunların hepsi birer token olabilir. Cümle sayısı bunların bir sınırı olduğu anlamına geliyor. Eskiden bu nasıl yapıyordu? Sürekli siz konuştukça bunlar stack halinde birikiyordu ve bir yerden sonra artık context memory'nin üstüne çıkıyordu, aşıyordu. Sizin kullandığınız platformlar da bunları handle edebilmek için geriye dönük silmeler yapmaya başlıyordu. Yani bir FIFO, first in, first out oluşuyordu. Anlık etkileşimde en fazla bunu sağlayabiliyordu LLM modelleri. Şimdi nasıl?
Şimdi öğrenme ve hatırlama şeklinde iki tane yapı oluştu. Öğrenme tamamen dış kaynaklar ve agentlarla sağlandığı için her bir agent bir LLM modeli gibi çalışıyor ve ekstra context token oluşturmuyor. Her agent kendisine sıra geldiğinde artık sıfırdan beyaz bir sayfa açmış oluyor. Peki bu hatırlama dediğimiz şey ne? Sektörde sık sık duyacağınız RAG, Retrieval Augmented Generation şeklinde geçer. Bu RAG sizin dokümanlarınız bir PDF, Word vesaire olmak zorunda değil. Bir text de bir dokümandır. Dokümanlarınızın içerisinden doğru bölümleri, doğru chunk'ları retrieve edebilmenizi sağlayan yapılar. Yani siz konuşmaya devam edin. O sizin için bir yere kaydediyor. Ve siz tekrar o soruyu sorduğunuzda memory gidip o bölümden en benzer bölüme bunu danışıyor. Bu konuyu danışıyor ve size bu şekilde cevap veriyor. Bu sayede büyük şirketler işte en çok sorulan sorularını, işte ürünlerinin kullanma kılavuzlarını ya da bir borsa raporunun dokümanı hızlı bir şekilde bir botla konuşabilir hale geliyorlar ve istedikleri tüm soruları sorabiliyorlar. Şimdi bu bahsettiğim tüm bu yapı geçmişten günümüze bugün agentic workflow'da 6 farklı alt parçaya bölündü. Bu 6 farklı parçaya birçoğunu ekleyebilirsiniz ama temelde en çok olması gereken bu 6 parça var. Kullanıcı, yani biz genellikle buraya client ismini veririz. Bir input girer. Input, yazılı bir input girer. Hiçbir şey girmese dahi boş bir girdi birebir token olabilir. Genelde bunu da cevaplar. Dikkat ederseniz hiçbir LLM sizin sorduğunuz, sizin verdiğiniz hiçbir girdiye susarak cevap vermez. Hiçbir şey yazma dediğinizde de size şunu söyler. Tamam, yazmayacağım. Bunu tekrar tekrar yapar. Bunun sebebi şudur. Bir token verirsiniz ve arkadaki matematiksel hesaplamaların sonucu yine bir token'a tekabül gelmek zorundadır. Çünkü her token'ın bir benzerliği vardır o uzayda. Kullanıcı bir girdi girer. Girdisinin dili, girdisinin şekli. Bu bir görsel olabilir sadece ya da bu bir sadece doküman olabilir. Buna tamamen programatik tarafta elleyebileceğiniz şeyler. İşte Python'la bunları handle edebilirsiniz ya da işte bir JavaScript ortamında bunları handle edip ona göre programı çalıştırabilirsiniz. Kullanıcı bir girdi girer. Akabinde ilk modeliniz, ilk orchestrator dediğimiz tüm bu agentic yapıyı orchestrate edecek yapı şu şekilde çalışıyor. Bir AVM'ye girdiniz. AVM'de bir mağaza arıyorsunuz. Aradığınız mağaza belki yemek bölümünden bir mağaza ya da işte giyim bölümünden bir mağaza. Bununla ilgili bir ipucu var kafanızda. Fakat siz girer girmez elinizdeki bilgi ne kadar olursa olsun önce bir danışmaya gidersiniz ve dersiniz ki ya ben bunu arıyorum. Danışmadan önce şunu düşünür. Tamam, aradığı yeri ben bilmiyor olsam bile muhtemelen kıyafet bölümünde. Kıyafet bölümü de 2. katta. Sizi bu şekilde yönlendirir. Akabinde siz 2. kata gittiğinizde, kıyafet bölümüne gittiğinizde yeni bir araştırmaya girişirsiniz. Hangisi benim dükkanım? Dükkana girersiniz. Hangisi benim almak istediğim ürün? Ürünü alırsınız. Ardından ne yapmam gerekiyor? Ürünü aldım ama yani ürünü alıp çıkamam. Bir tool çalıştırdım ve bunun ödemesini yaptım. Ürünle dışarı çıktım. Dışarı çıktıktan sonra yine bir tool çağırdım. Fişimi kontrol ettim. Fişimde bir yanlışlık var. İşte ben bunu parça parça bölerek gideyim. Şimdi hepsini anlattıktan sonra tekrar şey yaparsam kaçabilir. Baştan kullanıcı girişiyle başlayacağım. Bir analoji yapıyoruz şu an yani. Kullanıcı girişi, girdiniz, bir ürün almak istiyorsunuz. Kıyafet. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz ama elinizde bir marka var. Örnek verelim, Nike'a gideceksiniz. Planlama aşaması. Danışmana gittiniz ve dediniz ki ya ben Nike'a gideceğim. O dedi ki muhtemelen 2. katta kıyafet bölümünde. Yola çıktınız. 2. kata gittiniz. Kıyafet bölümünü buldunuz. Ayakkabınızı aldınız. Ardından bir ödeme yapacaksınız. Bu bir operasyondur. Bunu yapay zekanın yapmasına gerek yok. Bunu sizin hazırlayacağınız basit bir script yapabilir. Basit bir Python kodu yapabilir. Ödeme yapacaksınız sadece. Ödemeyi yaptınız. Ödeme yaptıktan sonra işlem tamamlandı, cevabını gördünüz. Bu plan tamamlandı. Ardından
siz temel olarak Nike'a gittiniz, ayakkabıyı aldınız, dışarı çıktınız fakat fişi kontrol etmeniz lazım. Yani bu işlemler doğru yapıldı mı? Bir evaluation safhası var. Peki nasıl evaluate edeceksiniz? Daha önce hiç AVM'ye çat kapı giren ve Nike'a gidip ayakkabı alıp dışarı çıkıp fişini kontrol eden birileri var mı? Yok. Gerekirse bunu siz oluşturacaksınız. Bu datayı siz üreteceksiniz. Çıkan sonucun doğru olup olmadığını kontrol eden bir mekanizma da eklemek durumundasınız. Bu aşamayı da yine bahsettiğimiz önüne ve arkasına koyduğumuz multimodal yapılar sağlıyor. Bu multimodal yapının sonucunda tüm operasyon evolution'dan da pes aldıktan sonra artık final output ilgili ayakkabı başarılı bir şekilde alınmıştır. Bu workflow'un içerisinde herhangi bir noktada dilerseniz interaktif olarak da gidebilirsiniz. Yani kullanıcıya herhangi bir aşamada tool'u çağırmadan önce şunu diyebilirsiniz. Ya tamam, ayakkabı alacaksın, süper. Ne renk alacaksın? Niçin alacaksın? Koşu için mi istiyorsun? Tenis için mi istiyorsun? Hani bunların hepsini istediğiniz yerde interaktif bir şekilde sorabilirsiniz. Ki mesela ödeme yapacağınız bölümde kullanıcıdan ödeme için ek bilgiler bile talep edebilirsiniz. Bunların hepsi kurduğunuz asistan yapısının aslında workflow içeriği. Yani bunların bahsettiğim birçok şey asistan yetenekleri. Ama temelde bunların hepsini bu agentic workflow'lar hala çok pratik bir şekilde yapabilirler. Peki az önce bahsettiğim yapının temel taşları ne? Birincisi, en temeli bu danışma. AVM'nin danışması olması gerekiyor. Çünkü sizin agentic ihtiyacınız, bakın bu da çok önemli. Agentic ihtiyaç, yani kullanacağınız ve kuracağınız ortamın orchestration ihtiyacı olup olmadığını çok iyi bir fizibiliteyle karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bu gerçekten büyük bir maliyet. Burada kaç tane multimodal çalışacak? Hangi tool'ları çağıracaklar? Hangi domain için yapıyorsunuz? Mesela bankacılık için mi yapıyorsunuz bunu? Ya da eğlence için mi yapıyorsunuz? Bunlar çok önemli şeyler. Temelde agentik bir şekilde çalışmaya karar verdiniz. Ki şu an hem Cloudy hem Gemini hem OpenAI hepsi API desteği safhasında bunu size veriyor. Sıkça piyasada duyduğunuz N8, Q-Link işte ve envai çeşit orchestrator tool'ları da size bunu sağlamak için var aslında. Bir şeyleri orchestrate etmek için. Oradaki o danışmanı, AVM danışmanını doğru kurgulayabilmeniz için. Orchestration katmanını az önce anlatmıştık. En temelinde ne vardı? LLM'ler vardı. LLM'leri sistemin beyni olarak düşünebilirsiniz. Bu büyük dil modelleri kendilerinden agentlar evriliyorlar. Bu agentlar kendi altlarında akıllı bir şekilde invoke edilebilen tool'ları barındırıyor. Tüm bu sistem tool'ları çağıran agentlar, LLM'ler bir memory içinde bulunmak durumundalar. Yani siz herhangi bir noktada bir interrupt oluşturursanız bu oluşturduğunuz interrupt'ı memory'de tutmalısınız. Kullanıcı kaldığı yerden devam etmeli. Ve tüm bu aile bizim bu orchestration ailesinin altında bir ağaç yapısı gibi bulunmalı. Temelde mantık bu. Peki şimdi burada işin bir de teknik tarafı var. Ben yazılım mühendisliği çıkışlıyım. Arkasından da bilgisayar bilimleri okudum. Ya çok uzun süredir kod yazıyorum. Kod yazmayı da çok severim. Üzerine düşünecek yeni şeyler, bir yerde sıkışmak, sıkıştığın şeyin çözümünü bulmak. Şimdi gerçi işte bir sürü code generation tool'ları var. İşte efendim Codex'i var, Cloud Code'u var, Anti-Gravity'si var. Yani bunlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde çok hızlı, çok güzel uygulamalar ayağa kaldırabilirsiniz. Lakin bir de bunun mutfağından birazcık daha öğrenip kendiniz neler yapabilirsiniz, neler koyabilirsiniz. Bu da önemli. Şimdi böyle bir istekle yola çıktınız. Python biliyorsunuz ya da Python öğrenmek istiyorsunuz. En hızlı ve en basit şekilde yapabileceğiniz yöntemlerden biri bu. Temelde bazı framework'ler var bununla ilgili. Nedir bu framework'ler? İşte LangChain, işte yine LangChain, LangGraph. Bunlar yani graph ve chain aslında çok
daha üst düzey teknik tabirler. Bunlar farklı farklı yerlerde agentik yaklaşımları destekleyen yapılar. Onları da ayrıyetten başlık açarak araştırabilirsiniz. İşte Crew AI'yı, işte tüm bunların işte orchestration'ını yaparken veri akışlarını sağlamak için Pydantic AI kütüphaneleri. Örnek veriyorum, bir açık kaynaklı bir model kullanacaksınız. İşte Hugging Face'ten bir model kullanmak istiyorsunuz. Onu nasıl infere edeceğinizi öğrenmek. Yani bir modeli düşünün. Modeli bilgisayarınıza kurdunuz. İşte bir soru yazdığınızda cevap veriyor o model. Ama onu programatik tarafta programın nasıl anlayacağını biraz çözmeniz gerekiyor. O da inference dediğimiz bir tabire giriyor. Temelde tüm bu workflow'u teknik altyapıyla kurmak için elimizde bir aslında cookbook var. Nedir bu cookbook? Öncelikle bir hedefi tanımlamak gerekiyor. Bu birçok senaryoda bizim müşteriyle oturup işte gelin skopu beraber belirleyelim. İşte KPI'leriniz neler? Birçok senaryoda müşteri kendi KPI'lerini bilmez ya da size anlatamaz. Hani o hep böyle süreç içerisinde gelişecek şeylerdir. Bir de KPI'lerden genellikle architecture tarafta çalışan işte architecture tarafta çalışan AI arkitektler mesuldür ki ben de uzun bir süre yaptım aslında buna benzer bir iş. Nedir bu KPI? Müşteri günün sonunda böyle bir sistem kurduğunda hangi konuda ne kadar avantajlı olacak? Kaç adam saat kazanacak? Hangi işini ne kadar daha doğru yapacak? Eskiden ne kadar yanlıştı, şimdi ne kadar doğru olacak gibi bir sürü metrik aslında. Dolayısıyla hedefi tanımlamak, işte buradaki ajanların amacı, başarı kriterleri, kısıtlamalar doğru bir şekilde tanımlandıktan sonra artık veri ve hazırlık aşamasına gidiyoruz. Veri ve hazırlık aşamasında da temelde bizim hem agentic instruction'lara, yani burada bahsettiğimiz her agent'ın bir promptu oluyor. Instruction'lar ve behavioral promptlar bunlar. Onların altlarındaki tool'ların işte API anahtarları, çevresel bağımlılıkları, işte örnek veriyorum, bir firewall ihtiyacı var mı? Bir erişim talebi var mı? Bunların hazırlanması. Bu veri ve kaynak hazırlığına giriyor. Ki veri hazırlığı bir noktada şu da olabilir. Müşteriniz size der ki ya benim elimde işte bir yığın e-posta var. Bu e-postaların ben buradaki agentik yapıya öğretilmesini istiyorum. Buradaki agentik yapıyla fine tune edilmiş bir şekilde çalışmasını istiyorum diyebilir. Bu aşamada bir LLM fine tuning operasyonuna da girişebilirsiniz. Yani burada veri çok çeşitli olabilir. Orada birazcık daha aslında iş şöyle size kalıyor. Sektörde olabilecek pozisyonları düşünün. Bu e-mail senaryosunu kendiniz yapabilirsiniz mesela. Bir e-mail geldi bir şirkete. Gelen e-mail pozitif mi, negatif mi, yoksa neutral mu? Ya önce bunu klasify etmem gerekiyor. Bu benim agentic seviyede yapmam gereken bir şey değil. Ben bunu NLP seviyesinde de yapabilirim. Yani basit bir small language modelle ben bunu hemen ticketlarım. Hatta ne yapayım biliyor musunuz? Orchestrator agent'ı ben direkt buna yönlendireyim. Bu ona gelen e-postayı alsın, 3 sınıftan birine yerleştirsin. Ondan sonraki agent'lar da böyle çalışsın. Kendi kendinize böyle işler kurgularsanız ve bunları ardından dokümante hale getirirseniz, publication'ını yaparsanız inanın çok hızlı fark edilirsiniz. Yani etrafınızda şimdi ben çok görüyorum işte hani evet şu an sektör biraz karışık. Özellikle junior olmak isteyen arkadaşlar ya da junior arkadaşlar ilanların azlığından ve ne yapacaklarını bilmediklerinden çok şey yapıyor. Üzülüyorlar açıkçası. Bunun çözümü bu arada. Yani birilerinin dikkatini yaptığınız bir şeylerle çekebilirsiniz. Devam ediyorum. Framework tarafında teknik anlamda ben kod yazmayı seviyorum, kod yazmak istiyorum dediğiniz noktada da Python'ın ekosistemi çok geniş. İşte az önce bahsettiğim işte LangChain, Crew AI, işte React gibi frameworkleri seçerek ilerleyebilirsiniz. Bunları hızlı bir şekilde Python'da orchestrate edebilirsiniz. Herhangi bir tool'a ihtiyaç duymadan, yani N8'ten ya da Qlik kullanmadan da kendi app'inizi yapabilirsiniz ki code generator'lar bunları sizin için çok hızlı bir şekilde yaparlar. Hatta
Birçoğunuz öğrencisiniz. İşte gidip de şey almanıza gerek yok. Direkt anti-gravity kurun. Ücretsiz size. Yani sanırım ilk bir yıl bayağı da bir token'ı var. Ücretsiz bir şekilde istediğiniz projeyi sadece doğru promptlarla oluşturabilirsiniz. Ama tabii ben herkese şunu öneriyorum. Böyle sadece promptla projeler yapmak gerçekten güzel ve cezbedici gözüküyor ama kod okumak, kod reviewing çok önemli. AI'ın yazdığı şey sizin verdiğiniz bağlam kadardır. Sizin verdiğiniz, veremediğiniz ya da henüz fark etmediğiniz bir bağlam yüzünden o proje çok saçma şeyler yapabilirler mesela. Hani meşhur bir meme var internette, ben de görüyorum. Bir sürü şey yazdırıp işte kod, böyle akıllı kod generation'da bir şeyler yazdırıp ardından ya bu noktalı virgül ne işe yarıyor diye tekrar oradaki prompt chatine sormak gibi bir şeye dönüşüyor bir noktadan sonra. Yani buna düşmenizi tavsiye etmem ben. Code reviewing tarafında kendinizi geliştirirseniz çok etkili olur. Akabinde yani tüm bu hazırlığı yaptınız. Ajan rollerini belirlemeniz gerekiyor. Dediğim gibi hangi ajan, işte burada tekrar şey örneğine dönebiliriz. Orkestranın vurmalı, işte yaylı, efendim söyleyeyim üflemeli çalgılarının isimlerini ve tanımlarını nasıl yapacağız? Bu tasarımlarını nasıl yapacağız? Bellek stratejisi nasıl olacak? Çünkü eğer bir bellek tutacaksam, her bir noktada bir audit belirleyeceksem burada şunu demem gerekiyor. Yahu ben bu işi kaydettim ama ben bu işi kaydettiğim sırada bu agent çalışıyordu. Yani ben yarın bir gün bunu bir evaluation aşamasında kullanacaksam, değerlendirme aşamasında kullanacaksam modelimin ne kadar doğru çalıştığını kontrol etmek için ben bunun X ajana ait olduğunu, o sesin vurmalı çalgıdan çıktığını bilmem gerekiyor. O yüzden burada bellek stratejisini doğru planlamam gerekiyor. Ajan tasarımı da aslında o yüzden bu kadar kritik o aşamada. Yani bu kod yazmaktan bağımsız biraz daha sizin deneye yanılar, işte sektörde kullanılan iyi ürünlerin stratejilerini öğrene gidebilecek bir yöntem. Beşinci aşama uygulama ve entegrasyon. Şimdi agentik ailenin bir orchestrate agent'ın alt agent'larına belli işler yaptırmasının en büyük avantajı tool'ları çağırabilmesi, doğru bir şekilde çağırabilmesi, doğru tool'ları çağırabilmesi. Özellikle bu birlikte işte az önce konuştuğumuz framework'ler sayesinde mesela LLM'ler çok uzun bir süre boyunca matematikte berbatlardı ki hala iyi değiller. Sırf bunlar için bazı LLM modelleri üretildi. Matematikte iyi LLM modelleri. Bunlar için tool'lar geliştirildi. Yani 4 işlemi başarılı bir şekilde yapan, sadece prompttan birinci ve ikinci karakteri alan ve bunları matematiksel işleme sokan tool'lar geliştirildi ve hani tabiri caizse çarpma, bölme gibi basit işlemleri bile tool'larla yapacak seviyeye geldiler. İşte bu tool'ların nasıl eklendiği ve nasıl invoke edildiği, bunların belirlenmesi ve geliştirilmesi. Akabinde bizim MCP dediğimiz, yani Model Context Protokol, yani modelden beslenen fakat yaptığı tüm işi eskiden nasıl yapıyorsa aynı yapan sistemler. Hani MCP çok duyacaksınız. Böyle tanımı da biraz karışık gelebilir ama temelde şudur. Nasıl örnek vereyim? Ürün almak mesela. Nike mağazasına gitmiştik beraber AVM'de. Nike'dan bir ayakkabı almıştık. Aldığımız ayakkabının parasını öderken ne yapıyoruz? Her yerde bir şeyler öderken klasiktir. İşte kredi kartıyla ödeyeceğim diyoruz. Ödeme yöntemini söylüyoruz. Temasla ödeyeceğim diyoruz. Orada yazıyor. Bir size gösteriyor. Şu kadar tutar diyor. İşte belki şey ekleyebilirsiniz oraya. İşte taksit istiyor. Poşet istiyorum gibi böyle aşamalar ekleyebilirsiniz. Ama temelde operasyon çok aynıdır yani. Kredi kartınızı çıkartırsınız, temas ödemeyi yaparsınız, ürününüzü alırsınız, fişinizi alırsınız, teşekkür edersiniz, çıkarsınız. Burada akıllı bir şey yapmanıza gerek yok. Yani sürekli aynı şey yapılıyorsa ve bu sizin bu agentik yapınızdan bağımsızsa, çünkü o ödeme sistemi, ödeme kontrolü, two factor authentication gibi bütün sistemler sizden bağımsız olmalı. Sizin tek işiniz AI olmalı o aşamada. O işe yolladıktan sonra onu doğru parametrelerle birlikte o işini başarılı bir şekilde tamamlayacağını öngörerek devam etmeniz gerekiyor. Biz bu yapıya MCP diyoruz.
Bu MCP'de işte Jira kullanılıyor. İşte Outlook mekanizması kullanılıyor. Nasıl, ne amaçla kullanılıyor? Mesela diyor ki Outlook MCP'sine bana diyor şu klasördeki son 10 e-maili getir. Örnek veriyorum. Ya da bana şöyle bir e-posta yaz ve yolla. Benim için şunu yap. Benim için bunu yap. Bak fark ettiyseniz hep benim için yap dedikleri şey yüzyıllardır aynı yapılan şeyler. Değiştiremez. Aynı butona tıklanıp aynı şekilde gönderilen şeyler. Son olarak test ve iyileştirme. Tüm bu aşamalar biraz kan ter gözyaşıyla bitiyor aslında günün sonunda. Modeliniz küçük segment, orta segment ya da çok büyük segment bir model olabilir. Modellerin parametre sayıları vardır. Genel bilgi birikimlerinden yola çıkan işte belki görmüşsünüzdür. Lama'nın 8B, işte 70B, 405B, işte arada böyle başka varyant parametreli modelleri vardır. Bu modellerin hepsinin bir bilgi birikimi vardır diyelim tabiri caizse. Bu bilgi birikimlerinden yola çıkarak aslında sizin burada yaptığınız test ve iyileştirmeler o modelin kapsadığı yerleri belirtir. Bazı noktalarda yanlış promptlar vermiş olabilirsiniz. Senaryoları yanlış kurgulamış olabilirsiniz. Tüm bunları sürekli sistemi evolute ederek geriye bakarak, geride yaptığınız operasyonlara bakarak değerlendirip deploy etmeniz gerekiyor. Bu da bütün bu workflow'un aslında son aşaması. Peki bu geri besleme nasıl çalışıyor? Temelde biz 5 temel bölümü sürekli circle olarak dönüyoruz. Bu agentic workflow her zaman planlamakla başlıyor. Zaten şeyde görürsünüz siz çok uzun bir prompt yazdığınız zaman ChatGPT'ye ya da ChatGPT'ye ya vaktin var düşün, iyice düşün ya da sol üstte bir bölümü vardır onun thinking. Thinking dediğiniz zaman o böyle 12 saniye, 13 saniye bazen çok uzun sizin için düşünür. Orada da yazar yani düşünüyorum ben şu an diye. O aslında planlama aşaması. Sizden aldığı isteği tek bir operasyona dönüştürmeden birden fazla operasyonla böyle güzel bir şekilde tamamlama arzusu. Bir sonraki aşama act. Yani bu planlanan eylemi gerçekleştirmek. Bu görselde gördüğünüz her bir okun ucu sizler için bir memory checkpoint olsun. Yani biz buradaki her bir noktayı içerisinde yapılan işlemlerle beraber bir yere kaydediyoruz. Neden? Çünkü bunlar bizim evolution aşamasında yani test aşamasında bizim elimizdeki argümanlar olacak. Ardından buradan aldığı sonuçların değerlendirilmesi. Çünkü siz bir operasyon yaptınız. Bu operasyon tool calling olabilir, MCP calling olabilir, başka bir agent'ın calling'i olabilir. Bu yaptığınız operasyonu dönüp promptunuzda kontrol etmeniz lazım. Kullanıcı benden bunu mu istemişti? Yani ben o ayakkabıyı almak istedim ama belki de sadece girdiğim promptta o ayakkabının olduğu mağazaya gidip o ayakkabıyı kontrol etmek vardı. Ya da fiyatına bakmak vardı. Ben şu an ödemeye yönlendirdim ama gerçekten bunu mu istiyor benden diye bu sürecin içerisinde ara ara bunu kontrol etmeniz lazım. Reflect. Reflect de bu aşamada bu kontrolün sonucu demek. Yani eğer burada bir hata varsa, bir eksik varsa bunun analiz edilip tekrar işlemin başa sarması demek aslında. Yani reflect ve improve hemen arka arkaya gelir. Ve bunun içerisinde de şu ikisinin içerisinde de bir loop olduğunu düşünebilirsiniz. Yani sonsuza kadar dönebilir o bölümler. Bunun da bir sınırı vardır aslında. Recursive limit deriz biz bu recursive limit'e. Buradaki tanıma. Bu recursive limit işte 15 tane falan olduktan sonra şey der model. Ya ben bunu başaramadım. Bunu benden farklı bir şekilde ister misin? Ya da kusura bakma der kapatır konuyu yani. Her şeyi de mükemmel bir şekilde yapamaz. Yapamadığında söyletebilmeniz gerekiyor. Yani bu recursive limitler olmazsa sonsuza kadar döner burası. Dolayısıyla bu mekanizma temeldeki profesyonel bir agent workflow'un olmazsa olmazıdır. Şimdi biraz backup gibi olsun. Biraz hızlı gittim ben çünkü. Yani yaklaşık herhalde kaç dakikada 40 dakikada hepsini böyle bir anlattığım gibi bir şey oldu ama temel böyle bir yavaş yavaş sakin bir backup alalım. Temelde neydi? Ben işte bu konuda şeyi çok seviyorum. Özellikle
ertesi gün yapmam gereken bir sunum varsa, böyle yeni bir konuya çalışmam gerekiyorsa, böyle iş dışındaki bir şeyi, örnek veriyorum bir hobi mi, o gün o iş konusunda takıldığım bir şeyle birleştirmeyi, böyle karıştırmayı çok seviyorum. Bu analojileri çok seviyorum. Mesela son zamanlarda eşimle beraber oynadığımız bir oyun var çok severek. Stardew Valley oynamayı çok seviyoruz. E, Oyunu oynarken şunu fark ettim ya, aslında birçok yapı benziyor buraya. Hani ben yarın bir agentic workflow anlatacağım. Acaba işte Stardew Valley'den nasıl referans alırım? Bununla ilgili bana bir analoji oluşturur musun? LLM'lerin çalışma mantığı, işte agentların invoke mantığı. Bunlarla ilgili bana analojiler verir misin? Bu öğrenme konusunda sizi çok iyi pekiştirir bu arada. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu analojiler mesela bana şey söylüyordu, işte orada bir oyun gereği böyle bir çiftliğiniz var. Ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, ürünlerinizi kutulara koyuyorsunuz, sonra satıyorsunuz. İşte o kutuların renkleri var. İşte ürünü nasıl ekeceksin? İyi ürün, kötü ürün gibi bir sürü parametre var. Sizin için bunu alıyor. Diyor ki ya işte örnek veriyorum. Sen o mevsim ne ekeceğini belirle önce. Bir planning yap. Bak bu yaptığın planning aşamasını Agentic Workflow'daki Orchestrate bölümüne birleştirebilirsin. Bütün işi orchestrate etmek bölümüyle analoji edebilirsin diyor. Ya da işte o ürünleri aldın, satacaksın. Satmak bir transaction olsun senin için, bir tool olsun. Bunu da bu yaptığın planlamanın sonucundaki bir tool calling mekanizması gibi analoji yapabilirsin mesela. Bizim de bu toplantıda en başında da bu şeyde bugünkü oturumda en temelde başladığımız bu orkestra şefi sizin aklınızda kalsın. Kesinlikle işte her bir enstrüman ve enstrümanların alt birimleri bir agent'ı ifade etsin. Onların yaptığı işte nota vuruşları, işte sayfa çevirmeler, birbirlerini takip, planlama ve tool calling mekanizmasına, buradaki proje yöneticisinin işte zamanı, kaynakları vesaireyi yönlendirmesi, kontrol etmesi yine aynı şekilde. Bu yapıyı eğer kafanızda kurgularsanız, birisi sizden böyle bir şey dizayn ediyorum, nasıl yapsam acaba dediğinde, onun planlama aşamasını daha iyi kafanızın içinde pekiştirirsiniz. Çünkü her zaman birisi size bir proje anlatırken aslında çok uzun saatler onu düşünmüştür. Elbette düşünmenin de bir tekniği vardır. İnsan bir şeyi yanlış öğrenirse ve onu kimse uyarmadığı sürece yanlış bir şekilde yapmaya devam ederse bir süre sonra o onun doğrusu olur ve hiçbir zaman o doğrudan vazgeçmek istemez. Sizden bir feedback dahi alsa onu değiştirmek istemez. Öncelikle şunu düşünmeniz lazım. Karşınızdaki kişi yanlış ya da doğru bir şey planlamış. Bu planı anlamak önemli. Yani bu hayatta her yerde çalışır bu arada. Yani karşınızdakinin aklındaki planı okuyabilmek. Bunu işte biraz LLM gibi düşünün. Verdiği prompttan, girdiği instruction'lardan ya da size karşı olan hal ve hareketlerinden, el kol tavırlarından onun analizini gayet iyi yapabilirsiniz. LLM'ler de böyle çalışır. Çok karıştırmamak lazım. Çok da biraz da felsefeye girdik. O yüzden hemen şey yapayım. Birazcık da şey konuşmak istiyorum. Bu işin gerçek dünya tarafına, yani uygulama tarafında nasıl örnekleri var? Yani öncelikle bu işin burada yazan 4 tane temel başlıktan daha büyük bir endüstrisi var. Bu endüstri interaktif olsun biraz da. Ben de size sorayım. Yani endüstri hakkında bir fikri olan var mı? Hani bu ekranda gördüğünüz 4 büyük endüstriden daha büyük bir endüstri var. Agentlar, LLM'ler bu konuda daha çok hem para kazandırıyor hem daha çok hayranı var. Var mı fikri olan? Alt tabtakileri biraz dürtelim bakalım. Alt tabta dinleyen varsa beni. Şu an bu sunum sayfasında gördüğünüz 4 tane uygulama örneklerinden çok daha büyük, çok daha para kazandıran bir sektörde var şu an yani. Ama hangisi işte, onu ben size danışmak istiyorum. Okey, sanırım bugünkü arkadaşlar biraz çekimsel, o yüzden cevabı ben vereyim. Eğlence sektörü. Yani insanlar şu an en büyük yatırımı eğlence sektörüne yapıyorlar. Özellikle işte komik olsun diye, işte
böyle AI tabanlı bir video üretip böyle bir haber sunumu ya da kendi ürününün sunumunu yaptırmak için insanlar sık sık bu yönteme başvuruyorlar. Ki buna yanlış bir şey de yok bu arada. Kesinlikle ben de kullanılmasını destekliyorum. Lakin bu ekranda gördüğünüz 4 temel araçtan daha çok kullanılıyor kesinlikle. Peki bu 4 temel endüstri örneği nedir? Uygulama örneği ne? Özellikle otomatik raporlama. Yani bizim işte daha çok BI asistanlar dediğimiz işte belirli bir veri kaynaklarından veri toplayan, ardından bunları analiz edip işte bir yöneticiye hazır sunum ya da yöneticinin bunlarla konuşabildiği, böyle chat yapabildiği sistemler demek oluyor. Bizim de birlikte de konuştuğumuz kod yazan, aktif olarak kod yazan AI sistemler, işte yazılım hatalarını tespit eden, geriye dönük bunları işte reflect ve evaluation aşamalarını gerçekleştiren, sizin için böyle frontend, backend, database her şeyi geliştiren kod yazan AI sistemleri. Şu an en popüler olan tarafı agentic workflow'ların. Finansal analiz. İşte web kaynaklı bazı web sitelerinin işte scrap edilmesi tool'larla. Scrap edilen verilerin ayrıştırılması ve onların içinden öğrenimler yapmak yine bir başlık. Son olarak akıllı chatbotlar. Ne örnek verilebilir? İşte Yemek Sepeti'nin, işte sahibindenin ya da X bir retailer'ın akıllı chatbotu, işte ürünüm nerede kaldı, bu nerede kaldı şeklindeki sorguların böyle daha az insan kullanarak ve daha çok agentik yapı ve tool'lar kullanarak gerçekleştirilmiş versiyonlar olarak düşünebilirsiniz. Bunların aslında günümüze kadar geldiği noktada her birinin gelişim aşaması var. Bu gelişim aşamalarını da şöyle düşünebilirsiniz. Yani ilkelden daha çok günümüzdeki teknolojiye kadar hem teknolojinin nimetlerinden parça parça yararlandılar, hem de insanlar farkında olmadan çok fazla LLM içeriği tüketti ve içeriği üretti. Bu LLM içerikleri kendi içlerinde böyle birleşme. İnsanlar LLM gibi konuşmaya başladılar. İstedikleri şeyleri daha kısa, daha net bir şekilde dile getirmeye başladılar. Konuyu daha kısa tutmaya özen gösterdiler. Bu sayede de bugünkü uygulamalara evrildi. Aslında bizim en çok kaçınmamız gereken konu da bu. Yani bir LLM promptu, belki üzerine tartışırız bir prompt nasıl hazırlanmalıdır vesaire diye, ama LLM promptu gibi konuşmak bizi yapay zeka insanlaşacağı tam tersi oldu. İnsanlar yapay zekalaştı. Dolayısıyla burada da dikkatli olmak gerekiyor. Bu milestone'ları dikkatli kurgulamak gerekiyor. Peki yani geleceğe dönük nasıl bir izlenim var? Yani bugüne kadar bu şekilde geldi. İnsanlar onları ayak uydurdu biraz. İşte modeller, teknolojiler geliştikçe insanlar ayak uydurdu. Belirli bir dil seçtiler ve devam ediyorlar. Ve gelecekte nasıl olması bekleniyor? Aslında yapay zeka derslerinin en başında iki farklı yapay zeka sistemi çok fazla konuşulur. En çok konuşulan iki tanesi. Bir tanesi karar destek mekanizmaları. Bir operasyon yapacaksınız. Bu yapacağınız operasyonun işte belirli bir önem sıralaması var. Size bir yapay zeka bu alacağınız karardan önce size destek olacak bazı bilgiler sunar. Bazı operasyonel adımları sizin için raporlar. Bir diğeri de süper yapay zeka kavramı. Süper yapay zekada her konuda bilgi sahibi olan, her şeyi elde edebilen ve programatik olarak her şeyi gerçekleştirebilen yapay zeka modeli. Yani Turing testini de geçen, işte şampiyon olan, satranç şampiyonu da yenebilen bir sistem olarak düşünün. Her konuda uzman. İkincisinin gerçekleşmesi çok yakın. Evet, şu an hala yapamadıkları bazı şeyler var ama şu an temelde sorun şu, insanları düşündüren konu şu, teknoloji tarafında. Bizim bir research merkezimiz var Kaliforniya'da. Research merkezinde de hani aktif olarak sürekli yeni modeller geliştiriliyor. Yeni LLM modelleri geliştiriliyor ama yani modellerin içerikleri büyütülebilir. Çok inanılmaz büyük parametreli modeller geliştirebilirsiniz. Her şeye cevap verir. Yani
belki internette o kadar iyi okumuştur ki sizin kaç yılında Facebook account'u açtığınızı, ardından o Facebook account'unda bugüne kadar kimlerle nasıl etkileşimlere girdiğinizi ve nasıl bir karaktere sahip olduğunuzu çıkartabilir. Ve bunun için internete falan da ihtiyaç duymaz. Yani bu parametreye de sahip olabilir bu model. Ama bu kadar kaynağı kullanmasına gerek var mı? Hani biz bunu tool'larla çözelim, daha ufak yapılarla çözelim şeklinde ilerleniyor şu an. İleride bu hibrit bir yapıya döndüğünde hem daha çok gelişebilecek hem de neredeyse her servise erişebilecek. Birinci başlık bu. Diğeri hız ve doğruluk. Hız konusunda güncelde atılmış bir adım var. Eskiden biz GPU çipleri üzerinden bazı işlemler yapardık daha hızlı olması üzerine. Şimdi artık direkt LLM çipleri ortaya çıktı. LLM çipleri üzerinden direkt otomatik olarak infere edilebilir hale geldi bazı LLM modelleri. Bu hızı ve doğruluk konusunu kesinlikle etkiliyor. Bu birazcık daha hardware tarafının teknoloji geleceğe yönelik beklentisi. Son olarak da artık işte müşterilerin tabii bu bir hani bunda da çok büyük bir teori var. Siz müşteriyi sürekli memnun edeceksiniz diye bir sürü akıllı karar destek yapısı oluşturuyorsunuz ama bir noktada da şimdi müşteri aslında bu kadar memnun olmak istiyor mu? Hani bu biraz acıdan keyif almak konusuna da gidiyor. Yani müşteriyi memnun edebileceğin üst sınır olmalı ve bu üst sınırın üstünü zorlamak da seni antipatik yapacak ve daha da aşağı çekecek. Yani buradaki altın oran hala belirlenmiş değil. Yani temel olarak aslında tüm bu agentic workflow ve bu akışın gittiği bir nokta var. Hani belirli bir vizyon oluşturuyor. Bu 2022'den beri yani aktif olarak bu ilk tool calling, agent calling fikri ortaya atıldığından beri gayet randımanlı bir şekilde devam ediyor. Şu an erişebildiği birçok konu var. Biz sadece şeyi görüyoruz bu arada. Hani eğer sadece casual LLM kullanıcısıysanız, sadece ChatGPT, Gemini'yi, işte gündelik işlerinizi ya da ödevinizi ya da bir kod probleminizi çözmeye çalışıyorsanız aslında bütün kapasitenin %1'ini ikisini dahi kullanmıyorsunuz demektir. Asıl nokta sizin kendi vizyonunuzu ona kattığınız, kendi işte kendi kodunuzla aslında oluşturduğunuz büyük ya da küçük yapay zeka ölçeği. Şu an bununla ilgili bir sürü startup var. Herkes bir şeyin ufak bir köşesini yapmaya çalışıyor. İşte yapay zekalı işte video üreticisi, işte resim iyileştiricisi, resmini yükle videoya dönüşsün gibi böyle daha çok entertainment odaklı ama inanın arka tarafta enterprise tarafında şirketler çok daha büyük düşünüyor. Çünkü onlar fayda sağladığı her dakikadan milyon dolarlar kazanıyorlar. O yüzden ben de size tavsiyem kesinlikle bu yapıyı öğrenin. Felsefesini bugün biraz öğrenme fırsatı buldunuz. Ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ama bundan sonra tamamen sizin hayalinize kalıyor. Çünkü ben öğrenciyken kesinlikle böyle şeylerin yapılabileceğini hayal edemezdim. Sizden de yani bu görüşte, bu wisdom'da olmanızı bekliyorum. Umarım umarım beğenmişsinizdir. Benim bu kadar anlatacaklarım. Hani bundan sonrasında sorular alabilirim. Tartışmak istediğiniz bölümler varsa onları tartışabiliriz. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Siz sunum yaparken aslında bir soru gelmişti. Onu iletmek isterim size. Ayrıca da önerdiğiniz makalelerin linkini istemiş arkadaşlar. Mehmet Ters sormuş. Lokal çözüm önerilerini bekliyoruz hocam. Özellikle AI agent ve governance için nasıl yönetilmeli? Agentic dediğimiz uygulamalarda kişilerin yetkilendirilmesi kıymetli deneyimlerinizi en son paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii. Ben o sırada makaleyi bulup paylaştım. Şimdi bu bahsettiğimiz lokal çözüm önerileri sizin kişisel hayatınızdan eğitim hayatına, eğitim hayatınızdan işte staj yaptığınız şirkette gördüğünüz bir eksikten birçok yerden doğabilir. Ama tabii buradaki agent'ın işte oluşturma aşaması
doğru bir şekilde tanım yapmak ve planlamak. Planlama yaparken de hani bu şey genellikle şey derler ya, insanlarınızı işte fikirlerinizi anlatırken işte daha böyle şeffaf olun, işte ne düşündüğünüzü doğru bir şekilde ifade etmek için karşınızdakinin konuşabildiği dili konuşun. Ee, Bulduğunuz eksikle alakalı elbet bir noktada yönetici çözümü vardır. Yani bir yönetici onu bir stajyere yaptırıyordur ya da işte bir uzmana yaptırıyordur. Belirli bir maliyeti vardır bunun. Ve bu maliyet noktasında da danışmanız gerekiyor. Üç temel bölüm var. Nedir girdi? Yani girdi olarak ne almalıyız buradaki lokal çözüme? Ardından çıktı ne olmalı? Son olarak çıktı ne olmamalı? Üçüncü bölüm de çok önemli. Çünkü siz aslında çıktının ne olmamalı olduğuna karar verdiğiniz aşamada işi govern etmiş oluyorsunuz. Yani e, orada aslında temelde şuna biraz benzer. ChatGPT'ye işte kolay kolay küfür ettirtemezsiniz. Sizin işte lokasyonunuzu vermez. Efendime söyleyeyim işte etnik kökenle ilgili bir şaka yapmaz. Bu işin biraz daha govern tarafıdır. Bu bahsettiğim multimodal yapısıyla bu gerçekleştirilir. İşte siz aslında bir agent'la konuşuyorsunuz ama tek bir modelle konuştuğunuzu düşünüyorsunuz. Aslında onun önünde ve arkasında iki farklı diye, yani bu ne kadar etik, ne kadar doğru, bilgi ne kadar doğru, kaynağına gidip soran, evaluate eden sistemler. Bence bunlar kesinlikle gerçek dünyadaki varyant insanları, varyant karakterlerle, sektördeki varyant karakterlerle ölçülmeli. Yapay zeka ilk fikir olarak atıldığından beri hep yanında domain knowledge keyword'üyle birlikte anılır. Bir işi o iş alanında en uzman yapan belirli bir kitledir, zümredir. Siz o orkestra içinde işte üflemeli çalgı çalan birinden işte iyi bir davul çalmasını bekleyemezsiniz. Beklememelisiniz de. Doğru yaklaşım budur. Bu şekilde yetkilendirilmelidir. Diyeyim ve sorusu için Mehmet'e teşekkür ederim. Bundan doğan başka bir soru varsa onu da tekrar cevaplayabiliriz. Teşekkür ederim hocam. Melike'den yine bir sorumuz gelmiş. Yapay zekalı ürün geliştirmeye nereden başlamalıyız? Önerdiğiniz kaynaklar var mı? Basit bir tutorial ile iyi bir noktaya varabilir miyiz? Yoksa büyük projelerin içinde olmak mı bize daha fazla katkı sağlar? Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Yapacağınız ürün geliştirmek tabirindeki iş çok büyük olmak zorunda değil. Bu öncelikle sizin akademik olarak kendinizi biraz kendinizi dinleme ve yaptığınız işi pratikleştirme aşamasına evrilsin. Şöyle düşünün. Sektördeki kesinlikle bir noktaya değinmek zorunda değilsiniz. Kendi hayatınızdan bir noktayı seçin. Ben ders dinlerken işte çok dikkat dağınıklığı yaşıyorum ve bazen uçup gidiyorum. Acaba bir recorder kullansam, sonra bunu voice to text yapsam ve işte her gün ben ders notlarımı bir memoriye kaydetsem ve bu kaydettiğim memoriler sayesinde de kendime ait bir agent oluştursam. Şimdi bunu yaparken fark ettiyseniz böyle ufak böyle modüller var. İş parçacıkları var. İşte voice to text. Ardından bunu alıp bir memoriye koymak. Sonra bir soru sorduğunda bu memorideki doğru bölümün retrieve edilmesi. İşte memoriye koydunuz ama memory bir vektör store olmalı. Oradan işte doğru bir şekilde retrieve edilmesi için neler yapmam gerekiyor? Chunking nedir? Embedding nedir? Yanlış yapılırsa nasıl cevaplar alırım? Böyle noktaları öğrenmeye başlıyorsunuz aslında. Böyle basit bir şeyi hayal ederek. Yani bu şey de olabilir. Ben kredi kartı ekstrelerimi ya da banka harcamalarımı işte her ay sonu düzenli olarak bana işte analiz eden, bu ay bu kadar harcamışsın, geçen ay bak şu kadar harcamıştın. Bence buna dikkat etmelisin. Bak şurada yemek söylemiştin. Bunu iade etmiştin ama daha sonrasında bak iade parası yatmamış hesabına gibi. Böyle seni uyaran,
ayda bir sana raporlar veren sistemler de kurabilirsiniz ama temelde masaya oturduğunuzda en basitten başlayın. Ya bu böyle bir yapay zeka çözümü benim bu uygulamada şöyle bir şeyimi çözebilir ve ayda bir çalışsa yeter. Ben de ayda bir çalıştığı bir versiyonu Python ortamında yapayım. Bu işte sunucuda olmak zorunda değil. İşte açayım kameramı, ekranımı paylaşayım, şey diyeyim. İşte hani bugün işte ben şunu öğrendim. Buna da vesile olan fikir şudur. Bakın şimdi size gösteriyorum. Ben buraya aldım. Kredi kartı ekstreminin olduğu PDF'i yükledim. Ardından şu an PDF'imi işliyor. Evet, bana Vector Store oluşturdu. Vector Store'umdan bir soru sormak istiyorum. Sordum Vector Store'uma soruyu, cevabımı bekliyorum. Evet, cevabım geldi. Cevabımın taslağı da budur. İşte rapor, analiz, öneriler ve uyarılar. Bunu işte bugün böyle yaptım. İşte bir sonraki fikrim de şu. Siz de bana işte yeni fikirler verebilirsiniz ve önerirseniz ben de bu uygulamayı geliştirmek istiyorum. Ya bunu ayda bir video yapsanız, çok böyle büyük bir zahmet değil. Ayda bunun gibi bir fikir ortaya koysanız 12 ayda 12 fikriniz olur. 12 fikir demek ya büyük bir ürün demek. Hani gerçekten böyle %100 hayatının kökenine değinmesine gerek yok. Yani o fikirlerden herhangi birinin tutmasına da gerek yok. Siz bunu böyle kendinize yatırım olarak yapıyorsunuz. Ama bir noktada biri çıkıp size şunu diyebilir. Merhaba, ben falan filan finans firmasında çalışıyorum. Ya buna benzer bir şey biz de yapmak çok istiyoruz. İşte bu yaz stajını bizde yapmak ister misin? Ya da işte junior olarak bizimle birlikte çalışmak ister misin? Kendine kattığın değerden dolayı biz çok mutluyuz. İşte gel bizimle beraber bu değerlere değer kat. Ya böyle geliyor. Çünkü ben kariyerimdeki her iki peak noktasını da bu tarz böyle bir tanesinde bir yarışmaya katıldım. Çok iyi bir derece elde ettim. Diğerinde işte bir Avrupa'ya gittim. O Avrupa'da bir programa katıldım. Programda işte ses getiren bir uygulama yaptık falan. Hep onların akabinde güzel iş teklifleri aldım. IBM de aynı şekilde. 2023 yılında Google'ın Next Event'ine bir ürün geliştirdik. İşte daha tool coding'ler çok böyle popüler değil. Hatta tabir olarak ortada değilken işte Jira ile entegre, kullanıcı telefonunu açıyor. Diyor ki işte çamaşır makinem su sızdırıyor. Ne yapacağım ben? Eyvah, işte bütün evim su bastı. Hatta duygusal da oluyor. Lanet olsun falan diyor. Benim AI'ım onu alıyor. Text, işte voice to text yapıyor. Text'i alıyor, bir promptun içine gömüyor. Prompt onu işliyor. Bundan şöyle bir Jira ticket'ı oluşur. Bununla ilgili müşteri hizmetlerini aramalıyım. Ben hemen buna konumunu sorayım. Nerede oturuyormuş bu müşteri? Müşteriye nerede oturduğunu soruyor. İşte diyor ki bilmem ne Ümraniye bilmem ne adresini veriyor. Buraya en yakın olan servisim Mehmet Usta, yetkili servis, numarası da şu. Tamam diyor, ben hemen işte Mehmet Usta'yı arıyorum, size yönlendiriyorum. Sakin olun diyor. İş bitti. Mehmet Usta'yı bir bot arıyor. Diyor ki Mehmet Usta şu adreste, sorun şu, işte en kısa sürede gider misin? Mehmet Usta da iş hazır. Alıyor işi, gidiyor. İşini yapıyor. Bir bakıyorsun ki koskoca bir süreç aslında birkaç saniyede çözülmüş bile. Bir de bunlar loglanmış, kayıt altına alınmış. Yani iş birimleri için de data üretiyorsun sen orada farkında olmadan. Şimdi bununla birlikte biz birincilik aldık Google'dan, sonra işte IBM kapımı çaldı. İşte farklı farklı bir yaklaşımlar size hayatta farklı noktaları götürebiliyor. Tabii şeyleri de var. Bunların çıkışları da var, düşüşleri de var. Her kariyer patikasında olduğu gibi. Bence böyle ilerleyin. Ben de teşekkür ederim bu soru için sana Melike. Teşekkür ederiz hocam. Aylin bir iletisi var Aylin'in. Tekrardan teşekkürler. RAG sistemi yapmak için piyasadan önereceğiniz bir OCR modeli var mı? Tabii. Şimdi bunun da aslında bir şeyi var. Bunu seviye seviye düşünmek gerekiyor. OCR artık böyle bizim multi-model dediğimiz yapılarla çok hızlı çözülebilen sistemler. Şimdi bir resim var. O resimle direkt konuşabildiğiniz RAG yapıları var. İşte biz buna visual LLM'ler diyoruz. Yani görsel dil modelleri şeklinde çeviriyoruz biz bunu. Ama temelde bu şöyle de yapılabilir. Yani bununla ilgili birçok open source kütüphane var. Bu open source modülü siz bir tool olarak da kurgulayabilirsiniz. Yani burada yapacağınız işi eğer RAG olarak yapacaksanız ve
RAG'a OCR'lanacak bir kontekst kullanacaksanız RAG'ın önüne bir tool koymanız gerekir. Verdiğiniz görseli önce tekste, ardından RAG için doğru bir vektör store oluşturmak için vektörlere dönüştürmek için bir tool'a ihtiyacınız var. İşte bunu nasıl yapabilirsiniz? Tesseract'ta yapabilirsiniz. Google'un kendi servisleri var. Text dönüştürme servisleri. Bu el yazısı olabilir, scan edilmiş bir PDF olabilir. Dolayısıyla RAG sistemi yapacaksanız OCR'i direkt olarak Visual LM'e vermek çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Yani direkt onunla konuşmak doğru bir şey değil. Çünkü belirli bir süre sonra o session bittikten sonra koyduğunuz görsel de onunla beraber ölecektir. Dolayısıyla benim tavsiyem RAG yapacaksanız görsel yüklendikten sonra ilk mesajla birlikte yüklenen görseli bir tool'la birlikte OCR'lamak. Bunun için de Tesseract kullanabilirsiniz, OpenCV kullanabilirsiniz ya da outsource infer eden işte Google'ın, Azure'ın ya da Amazon'un servislerini kullanabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Recep Arslan'dan bir soru gelmiş. End-to-end bir agentic LLM sistemi geliştirmek için model eğitimi, agent mimarisi, tool, integration ve memory tasarımı konularında hangi kaynakları önerirsiniz? Kaynak olarak şöyle, yine bu LLM'leri bunlar için kaynak kullanabilirsiniz. Yani bu konuda sizi Gemini çok güzel bir şekilde eğitebilir, işte Claude'i çok güzel bir şekilde eğitebilir, makaleler çok güzel bir şekilde eğitebilir ama ben genellikle bazı konular için de dokümantasyon öneriyorum. Özellikle hangi konular için? Yeni çıkmış bir framework için gidip de bu framework'ü bir işte ChatGPT'ye ya da Gemini'ye sormamalısınız. Ya da işte bir framework'ten ziyade neye ihtiyacım var? Yeni çıkan bir model mesela. İşte Llama 4 çıktı. Llama 4'ün yeni bir model kartı var. Model kartları da çok kısa tanımlayayım. Bu önemli bir şey. Her model kartı şu demektir. Modelin karakterini, eğitildiği verinin işte büyüklüğünü, context size'ını vesaire belirtir. Sorabileceğiniz soruların dillerini belirtir. Yani çalışabileceği dil seçeneklerini belirtir ve son olarak da içerisinde yazacağınız promptun taslağını size belirtir. Bu tarz yapılarda da kesinlikle bence dokümantasyona gidin. İlgili web sitesine gidin. Orada bunlarla ilgili bol bol verimli kaynak bulabilirsiniz. Ki verdiğim örnekte Llama için direkt Meta'nın web sitesinde bununla ilgili bilgiler mevcut. Memory tasarımı konusunda tool integration ve memory tasarımı konusunda da şöyle zaten tool entegrasyonu bizim daha çok işte LangChain'le ya da işte Crew AI'la implement edebildiğimiz bir yapı. Çok karmaşık bir yapı değil. Python'da add tool altında tanımladığınız bir tool ile bunu direkt agent'a takabiliyorsunuz. Yine bunlarla ilgili de hem dokümantasyona bakabilirsiniz hem de bu tarz soruları böyle Gemini'ye, ChatGPT'ye sorduğunuzda çok hızlı bir şekilde bununla ilgili kod sample'ları size verir. Bu entegrasyon çok zorlayıcı bir entegrasyon süreci değil yani. Gözünüzde büyütmeye gerek yok. Memory tasarımı konusu biraz geniş bir konu. Memory kısmında yani memory kısmını base olarak message history olarak başlayabilirsiniz. Yani çok büyük bir projede ya da çok büyük bir sektörel girişimde değilseniz ama diğer türlü işte çok büyük bir projede Redis kullanmanız gerekebilir. Buradaki ihtiyaç şudur. Memory hızlı bir şekilde size cevap vermeli. Hızlı bir şekilde elinizin altında kullanabilmelisiniz. Dolayısıyla yine RAM'den beslenen bir memory çeşidi bulmalısınız. Hem NoSQL kullanmak da daha faydalı ve hızlı olacaktır o aşamada. Dolayısıyla mesela Redis'te memory tasarımı yapabilirsiniz. Memory tasarımları da genellikle iki başlıktan oluşuyor. İşte metadatalar ve auditler. Bu tabirleri araştırırsan memory tasarımı ile ilgili de birçok şey kaparsın oradan Recep. Ayrıca sorun için de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam.
YouTube'dan Mustafa Bey'den bir sorumuz var. İleride bu yapay zekalar arasında bir çatışma olur mu demiş kendisi. Bu yani çok yoruma dayalı bir soru. Evet, çatışma olur mu? Mesela bugün bile bir çatışma mevcut. İşte Amerika bir operasyonda bulunuyor, bir gözdağı veriyor. X şirketi Amerika'yı destekliyor. Diyor ki biz elimizden geleni yaparız, sizin yanınızda oluruz. Y şirketi diyor ki biz katiyen bunu hatta karşıyız. Bunu yapanları da asefle kınıyoruz diyor. Ki yani bunu da saklamaya gerek yok. Yani bu kamu bilgisi. OpenAI diyor ki ben diyor savaş aşamasında ne ihtiyacınız varsa destek olurum. Anthropic de yani Cloud'da da diyor ki ben bu aşamada kesinlikle buna karşıyım. Hatta bunun durdurulması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Şimdi bu aşamada çatışma siyasi de olabilir. Ama gibi bir şey düşünme bence Mustafa. Kesinlikle bunlar akıllanır. Akıllandıktan sonra birbirleriyle kavgaya tutuşurlar. Biri diğerinin server'ının fişini çeker gibi bir şey hiçbir zaman olmayacak. Çünkü bunların hepsi her zaman izole kalacaklar kendi içlerinde. Yani bunlar kamu malı da değiller kesinlikle. Birisi gerçekten bunların hepsinin fişini tutuyor ve çektiği zaman bunlar kapanacak sistemler. O yüzden öyle bir çatışmanın yaşadığını, birbirlerini manipüle edeceklerini ya da birbirlerine saldıracaklarını düşünmüyor. Teşekkür hocam. Son sorumuzu iletiyorum. AI araçları sayesinde artık tek başımıza devasa projeleri yönetebiliyoruz. Ancak sizin de dediğiniz gibi bilmediğin şeyi yönetemezsin ilkesi hala geçerli. Bir mühendis olarak kariyer rotamı çizerken teknik dikeyde data engineer, AI engineer derinleşmeye devam mı etmeliyim yoksa enerjimi bu dikeyde uzmanlığı yapay zeka ile yöneten bir AI orchestrator olmaya mı harcamalıyım? Sizce sektörde vazgeçilmez olan hangisi olacak? Derin teknik uzmanlık mı yoksa geniş kapsamlı AI yönetimi mi? Yani AI yapmak istiyorsan data konusunda bilgi sahibi olman gerekiyor. Ve data da aslında mühendislik prensiplerinin en basit mihenk taşıdır. Asettir temelde. Data engineering prensiplerini öğrenebilirsin. İşte ETL'leri, data storage'ları, işte az önce de mesela bakın yani bunları bilmeden şey sorusuna cevap veremezsiniz maalesef. İşte memory tasarımını nasıl yapmalıyım? Şimdi memory tasarımı ile ilgili bir cevap vereceksen ben DB'lerin nasıl çalıştığıyla ilgili de bir bilgiye sahip olmam gerekiyor. Ya da buradaki veri aktarımı yönetimini de bilmem gerekiyor. Bir sürü alt başlık var. Yani her şey konusunda %100 bir bilgiye sahip olamazsınız. Ama fikir sahibi ve temel structure'da doğru yere koyabilecek kadar bilgi sahibi olmalısınız. Çünkü o noktadan sonrası gelir. Ben orada Redis'in kullanılması gerektiğiyle ilgili bir fikre sahipsem önce bunu check edip ardından da bununla ilgili derinlemesine bir araştırmaya başlayabilirim. Zaten genel mülakatlarda da size kalkıp şey demezler. Yani. Direkt sizi Redis developer olarak çağırmıyorlar son mülakatta. Size şunu da sormazlar yani. Ben Redis'ten 5000 tane kullanıcının kaydını aynı anda çekmek istiyorum. Hangi prosedürü uygulamalıyım diye bir soru sormazlar size. Yani. Sadece şey derler. Ne kullanırsın buradaki memory yapısında? Redis kullanabilirim dersiniz. Daha hızlı yönetmek için. Diğer bir tarafta da aslında sorunun temelindeki cevap çok değişken. Net bir cevabı yok bu temel sorduğun şeyin. Çünkü ben bundan 4 yıl önce data scientist'tim. Çok uzun bir süre data scientist'lik yaptım. Yani kariyerimin 3'te 2'si data science ile geçti diyebilirim. Hala bu yetkinliklere sahibim ki yani AI engineer olmak sadece GenAI'lerle, LLM'lerle çalışıyorum anlamına gelmiyor. Bu bahsettiğim tool seviyesinde, SML seviyesinde de hala traditional AI çözümleri yapmaya devam ediyor Yuşa. Burada sen neden keyif alıyorsan, hangi aşamada keyif alıyorsan bence ondan yola çık. Ama şunu da asla unutma. LLM'ler dediğimiz yapılar derin öğrenmeyle eğitilebilen yapılar. Dolayısıyla derin öğrenmelerin prensipleri de yine makine öğrenmesi algoritmalarından, işte vektörlerden, onların temelleri de işte embedding sistemlerden geliyor. İşin yine en başı data science. Yani iyi bir data scientist olmadan iyi bir AI engineer olamıyoruz maalesef. Dolayısıyla bence benim tavsiyem önce iyi bir data scientist olmak için çabala. O prensipleri öğrendikten sonra çünkü onun da
bir şey yok. Hani iyi bir data scientist oldun. Data scientistlik artık şey değil, popüler değil dediğin noktada şu noktada öne geçiyorsun. Ben data science biliyorum. Data science'ın ürettiği bu yapılar hakkında da iyi bir bilgiye sahibim. Çünkü birisi bana bir LLM, yani bir LLM'i fine tune etmemi istediğinde ben daha önce bir deep learning modeli eğittim. Bunu da eğitebilirim diyebiliyorsun. Layer'ları doğru yorumlayabiliyorsun. Bu yüzden söylüyorum. O yüzden birkaç sıfır önde olursun data scientist olursan. Ama bence işte data engineering veya engineering bu konuda kendini sınırlama. Birazcık da akışına bırak. Dediğim bu işte kendine bir proje yapmak konusunda öğrendiklerini cebine koy. Biri seni keşfettiğinde de bırak o seni yönlendirsin. Yönlendirilmek kötü bir şey değil bence. Sizi bir lead, yani umarım karşınıza iyi bir lead çıkar. Bu çok önemli bir şey. Bir şirketteki iyi bir lead'le de e, denk geldiğinizde kariyerinizin çok güzel bir şekilde ilerlediğini fark edersiniz. Ve her konuda kendinize yüklenmeyin. Hayat o kadar uzun değil. Kendinizi bu kadar bir şeye koşuyor, bir şeye yetişmeye çalışıyor gibi düşünmeyin. Bu bundan sonra daha da çok hissettirecek kendini. Hani büyük projeleri bahsettiğiniz kod engine'lerle çok hızlı bir şekilde yapıp böyle publish ediyorlar ama şunun farkında değiller. Yani zaten yıllardır insanlar yeni yeni startuplar deniyor. Fakat denedikleri startupların hepsi de tutmuyor. İstedikleri kadar uygulama proje üretsinler. Yani insanların her şeye ayıracak vakti yok. Ben bile günde işte 8 saat bilgisayar başında kaldıktan sonra bir daha bilgisayara bakmak istemiyorum. Gidiyorum dışarı işte mesela motosikletime bakıyorum, bahçeye bakıyorum, kedimle ilgileniyorum, eşimle ilgileniyorum. O yüzden çok da koşmayın peşinden. Ama disiplin kesinlikle çok önemli bu aşamada. Yani bahsettiğim disiplini kurarsanız ki büyük küçüğü yok kesinlikle bunun. O bahsettiğim 12 aylık o serüveni tamamladığınızda yani Türkiye'deki belki sayılı modelerlardan biri olacaksınız. Çünkü bunu ben bile bu disiplinle yapamıyorum. Siz bence yapın. Yani yapabileceğinize inandığım için söylüyorum. Benim bugün yapamamış olmam şey bu arada. Yani bir yerden sonra da yapıyoruz bunları ama kendimiz için değil. Şirketler için yapıyoruz. O yüzden yani vaktiniz varken bunu iyi değerlendirin. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben izninizle kapanışa geçmek istiyorum. Bugünkü etkinliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli aktarımları için Yunus Emre Emik'e çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda katılım sağlayan, sorularıyla katkı sunan ve dönüşümün bir parçası olmak isteyen tüm katılımcılara da teşekkür ederiz. Türk Student Co olarak geleceğin teknolojilerini bugünden konuşmaya, alanında uzman isimleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimizi kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sorularınız olursa her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Ellerinize